Adolf, hörst du mich? Ich bin nicht tot. Ich lebe. Her hikaye bir başlangıca sahiptir. Ama bazıları sadece anlatılmaz, yaşatılır. Bugün sizi sıradan bir film analizine değil, korkunun ve bilinmeyenin derinliklerine davet ediyorum. Bu anlatacaklarım İstanbul'un dar sokaklarında yankılanan fısıltılarla eski çağlardan kalan Anadolu'nun derinliklerine kadar uzanan lanetlerin gölgesinde gizlenen bir hikayedir. Bir gazetecinin kız kardeşinin ölümünün ardındaki gizemi çözmeye çalışırken gerçeklik algısının paramparça oluşuna tanıklık edeceğiz. Maggie sadece bir film değil, karanlık bir kapının aralanışıdır. O kapının ardında ne olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Dostlarım, bugün Maggie filminin çok derinlerine ineceğiz. 2000 aboneye özel olarak hazırladığım bu videoyu izlediğinizde inanın bana gerçekten şoka gireceksiniz. Her bir detayı ilmek ilmek işlenmiş, yönetmenin harika bir iş çıkardığı Türk korku sinemasının bence hikaye açısından zirveye oynayan muazzam bir film. Bu arada yoğun ilginizden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. YouTube algoritmasına göre bir video beğenilip yorum yapılırsa çok yukarılara çıkıyor. Bu yüzden lütfen videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın dostlarım. Bu video çok ciddi araştırmalar sonucu ve detaylı bilgiler eşliğinde sunulmuştur. Hasan Karacadağ, Maggie'de uluslararası bir oyuncu kadrosu kullanarak Türk korku sinemasında nadir görülen bir adım attı. Michael Madsen ve Stephen Baldwin gibi Hollywood oyuncularını filmde görmek Türk sineması için sıra dışı bir tercih oldu. Bu durum filmin küresel bir kitleye ulaşmasını hedeflediğinin göstergesiydi. Yönetmen genellikle cin temasıyla tanınsa da Maggie klasik cin hikayelerinden farklı olarak batılı bakış açısıyla doğu mistizmini birleştirmektedir. Bu filmdeki karakterlerin kültürel çatışmalarını ve inanç farklılıklarını daha da derinleştirmektedir. Maggie sadece bir korku filmi değil, aynı zamanda Batı'nın doğu kültürüne yaklaşımına dair ince bir eleştiri de barındırmaktadır. Filmin bazı diyalogları ve karakter çatışmaları kültürel anlayışsızlığa gönderme yapmaktadır. Yönetmenin önceki filmlerinde olduğu gibi Maggie'de de bazı sahneler Orta Doğu'daki cin vakalarından ve eski büyü ritüellerinden esinlenildiği bilinmektedir. Özellikle İstanbul'un tarihi dokusu bu mistik atmosferi fazlasıyla güçlendirmektedir. Filmde fark edilmesi zor olan bazı semboller mevcuttur. Özellikle sahne geçişlerinde kullanılan eski yazıtlar, semboller ve tılsımlar dikkatli izleyiciler için ipuçları barındırmaktadır. Bunlar filmin gerçek olaylarının arka planındaki büyü ritüelleriyle bağlantılıdır. Film setinde bazı doğaüstü olayların yaşandığı iddia edilmişti. Karacadağ bu tür olayları özellikle gizemli tutmayı tercih ederek filmin atmosferine katkı sağladı. Bu da Maggie'yi sadece izlenen bir film değil, konuşulan bir deneyim haline getirmişti. Hasan Karacadağ'ın en büyük özelliklerinden biri seyirciyi şaşırtan finaller yazmasıydı. Maggie'de de olaylar beklenmedik bir şekilde çözülürken izleyicide rahatsız edici bir tam bitmedi hissi bırakmaktadır. Bu da filmin etkisini uzun süre devam ettirmektedir. Film bazı ülkelerde içerdiği dini ve kültürel göndermeler nedeniyle sansüre uğradı veya sınırlı gösterim aldı. Bu da filmin yasaklı bilgiler içerdiği algısını güçlendirmektedir. Evet dostlarım, sıra geldi film hakkında şimdiye kadar anlatılmayan en derin gerçek bilgilere. Hazırsanız şu ana kadar yaptığım videoların en karanlık olan odasına girişimi yapıyorum. Videoyu buraya kadar izlediysen anladığım kadarıyla bu konuyu çok merak ediyorsun. O halde bir beğeni yapmayı sakın unutma. Ayrıca videoyu sonuna kadar izlediğinde de düşüncelerini yorumlarda okumaktan büyük bir zevk alacağım.
Duyacaklarınızı dünyada bilmiyorum ama Türkiye'de ilk kez benim kanalımda izleyeceksiniz. Ve şunu da hatırlatmak isterim. Anlattıklarım derin araştırmalara dayansa da iddiadan öte olmadığını unutmayın. Filmi öyle bir masaya yatırdım ki bu analizi sahne sahne işleyerek sizlere sunmaya çalışacağım. Öncelikle Magi kelimesi köken olarak oldukça derin bir tarihe dayanır ve filmdeki anlamıyla da doğrudan bağlantılıdır. Magi antik Farsça'da maguş kelimesinden türemiştir. Bu kelime Zerdüştlük dininde rahipler sınıfını tanımlar. Yani Magi aslında eski Pers İmparatorluğunda gizli bilgeliğe, okült ilimlere ve büyüye hakim olan kişiler demektir. Batı dünyasında ise Magi, İncil'de bahsedilen doğudan gelen 3 bilgi adam olarak bilinir. Fakat bu figürler genellikle astroloji, simya ve büyüyle ilgilenen mistik kişiler olarak tasvir edilir. Filmdeki Magi yalnızca sıradan bir cin ya da büyü kavramını değil, insanın karanlık tarafına hükmeden kadim ve yasaklanmış ilimleri simgelemektedir. Buradaki Magi, doğaüstü varlıklarla iletişim kurabilen, büyüyü manipüle edebilen kadim güçlerin temsilcisi olarak gösterilmektedir. Filmdeki batılı karakterler Magi kavramına bilimsel bir merakla yaklaşırken doğulu karakterler bunu bir tabu olarak görmektedir. Bu durum Doğu ile Batı arasındaki inanç farklarını vurgulayan önemli bir tema olarak görülmektedir. Hasan Karaca da filmde Magi kavramını bir bilgelik değil, lanet unsuru olarak sunmuştur. Bu da izleyiciye şu soruyu sordurmaktadır. Gerçekleri bilmek her zaman iyi midir? Yoksa bazı sırlar sonsuza kadar gizli mi kalmalıdır? Geleneksel inanışta cinlerle iletişime geçen kişiler genellikle büyücü veya okültistik olarak adlandırılırdı. Filmde ise bu kişiler sıradan büyücülerden çok daha güçlü ve tehlikeli olan Magi olarak tasvir edilmektedir. Bu derinlik filmi yüzeysel bir korku hikayesi olmaktan çıkarıp felsefi bir sorgulamaya dönüştürmüştür. Başka bir deyişle aslında Hitler'in Almanya'sındaki Nazi kavramı Magi ile eşdeğer olarak düşünülebilir. Peki dostlarım, şimdi sıra geldi filmin açılışında izlerken bizi resmen koltuğa çivileyen, ürpertici konuşmanın sahibi olan ve gerçekte yaşamış olan kişinin kim olduğuna. Bakın, kendisinden uzun uzun detaylı hayatına girerek sizi sıkmayacağım. Çünkü onu anlatmak apayrı bir biyografi videosu olur. Asıl sorumuz şu: filmle olan bağlantıları ve bu adamın nelerle uğraştığı. Alfred Rudolf Glauer, fakat kendini Baron Rudolf von Sebottendorf olarak tanıtmıştır. 9 Kasım 1875 tarihinde küçük bir Alman kasabasında doğdu. Daha küçük yaşlardan itibaren birçok yasa dışı işlerin çevrildiği bir ortamda büyümüştü. Gençlik döneminde bir aralar Berlin'de mühendislik okumaya çalışsa da bu eğitiminde başarılı olamadı. Kronik bir hastalığı bulunduğunu kanıtladığı için askere de gitmedi. 1900'lü yıllarda İstanbul'a geldi ve gizliden gizliye Türkiye'de yaşayan Almanları Osmanlı'ya karşı örgütlemeye başladı. Sebottendorf koyu bir milliyetçiydi ve çevresine belli etmese de Osmanlı topraklarının Alman İmparatorluğu kontrolü altına girmesi gerektiğini düşünüyordu. Ezoterikçi, okültist, mason ve Tul cemiyetinin kurucularından biridir. Sebottendorf, mistik öğretilerle ve gizli topluluklarla derin bağları olan bir kişiydi. Özellikle Tul cemiyeti ile bağlantılıdır ki bu cemiyet Nazi ideolojisinin doğuşunda önemli bir rol oynamıştı. Tul cemiyeti Atlantis efsaneleri, Aryan ırkının kökeni gibi mistik konularla ilgilenen bir topluluktu. Sebottendorf özellikle İslami mistizm, Sufizm ve mistik simya ile ilgilenmiştir.
Osmanlı döneminde uzun yıllar İstanbul'da yaşamış, burada Mason localarıyla ve mistik tarikatlarla temas kurmuştur. Sebot Tendorf, büyü ritüelleri ve astrolojik çalışmalarla çok yoğun ilgilenirdi. Hatta Osmanlı'da öğrendiği bazı büyü tekniklerini Almanya'ya kadar taşımıştı. Filmde batılı karakterlerin doğaüstü olaylara ilgisi tıpkı Sebot Tendorf'un Osmanlı'daki mistik öğretilere olan merakıyla paralellik göstermektedir. Sebot Tendorf tıpkı filmdeki magi kavramı gibi yasaklanmış bilginin sembolü olarak lanse edilmektedir. Tulu Cemiyeti ve Sebot Tendorf insanüstü güç arayışındaki ideolojilere hizmet etmişlerdir. Sebot Tendorf, Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı lehine bir takım hizmetlerde bulunmuştu. 1. Dünya Savaşı'nda Almanya-Osmanlı müttefikliği sebebiyle böyle çalışmalarda bulunması gayet doğaldı. 1913 yılında Almanya'ya geri döndü ve 1918 yılında evvela Tulu Cemiyeti, ardından da 1919'da Alman İşçi Partisi'ni kurdu. Fakat Hitler kısa sürede partinin fikirlerinden etkilendi ve Sebot Tendorf'un katkılarıyla partinin başına geçirildi. Filmdeki cinler ve büyüler de aynı motivasyonla kullanılmaktadır. Tek hedef vardır: güç arayışı. Bazı tarihçiler onun İstanbul'da kadim büyü kitaplarıyla ve okültistlerle çalıştığını iddia eder. Magi filminde Türkiye'de geçen olaylar da bu bağlantıya işaret etmektedir. Evet dostlarım, bu adam Hitler'i yaratan adamdır ve gerçekten kendisiyle bir bağlantınız olmasını istemezdiniz. Adam gerçekten bir Führer'di. Bilmeyenler için Führer kelimesi diktatörden daha da diktatör demektir. Kasım 1923'te yönetimi ele geçirmek için giriştiği isyan sonrasında tutuklanmıştı. 5 yıl ceza almasına rağmen 9 ay sonra serbest bırakılmıştı. Hitler ve diğer tutuklular Rudolf von Sebot Tendorf'un bir takım bağlantıları sayesinde hapisten kurtulmuştu. Nazi yükselişi de Hitler'in hapisten çıkarak yeniden partiyi birleştirmesiyle başlamıştı. Sebot Tendorf öyle bir güce sahipti ki talimatlarla istediği adamlarını bakan yaptırıyor, yüksek görevlere getiriyordu. Nazi Partisi taraflarının oluşturduğu bir grup mevcuttu. Bu grup Stormmaking adıyla, yani CA kısaltmasıyla anılırdı. Giyimleri dolayısıyla kahverengi gömlekler ismiyle de bilinirlerdi. CA Hitler'in yükselişiyle beraber silahlandı. Sayıları milyonları bulacak biçimde arttı ve askeri bir örgüt haline geldi. Fakat CA içerisinde başına buyruk faaliyetler de olmaya başlamıştı. Hitler'i tahta oturtan kahverengi gömlekliler onu tahttan indirebilirlerdi. Bu sebeple Hitler CA tehlikesine karşı CC adıyla bilinen askeri birlikleri oluşturdu. 1934 yılının 30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gecesinde CA komutanlarının öldürülme kararını verdi. Bunların içinde Sebot Tendorf da bulunuyordu. Hitler'in tek hedefi vardı: etrafında bulunan iletişim kurduğu tüm büyücülere, astrolog, simyacı, mason gibi birçok kişiyi bir gecede öldürtmüştü. Buraya çok dikkat edin. O gece yaklaşık 100 kişi SS askerleri tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Fakat Rudolf von Sebot Tendorf bu katliamdan kurtulmayı bir şekilde başarmıştı. Bazıları Sebot Tendorf'un uzun bıçaklar gecesinde öldürüldüğünü zannetse de gerçek hiç de öyle değildi. Arkası öyle bir sağlamdı ki bir şekilde İstanbul'a kaçmıştı ve adını dahi değiştirmeyi ayarlamıştı. Şefik Üsnü takma adıyla çoktan hayatına başlamıştı. Zaten kendisine savaşlarda gösterdiği faydalar dolayısıyla Türk vatandaşlığı verilmişti. İşte Magi filminin başındaki bilgiler de tam bundan sonrasında başlıyordu. Sebot Tendorf'un özellikle ritüel büyü üzerine çalışmaları vardı. Filmdeki bazı sahneler bu büyülerin sinematik bir yorumu olmaktadır. Birçok takma isim kullanmıştır ve bunlardan en etkili olanı Erwin Torre takma adıyla anılmasıydı. Şöyle ki
Baron von Sebottendorf'un amacı Torra ismini kullanarak kendisini güçlü bir tarihsel ve gizli bir mirasa bağlamaktı. Bu isim Katolikliğe karşı direnen Waldenselilerle ilişkilendirilir ve onların özgürlük, isyan ve gizli bilgi arayışını temsil eder. Sebottendorf bu ismi seçerek hem Katolik otoritesine karşı duruşunu hem de Gül ve Haç tarikatı ve Masonluk gibi gizli örgütlerle olan bağlantılarını vurgulamak istemişti. Böylece sadece siyasi bir figür değil, aynı zamanda mistik ve ideolojik bir lider gibi görünmeyi hedeflemişti. Sebottendorf'un 1945 yılında tabancasıyla kendini vurarak veya boğaza atlayarak intihar ettiği ortaya atılsa da 1957 yılında Adana'da bir otelde kaldığı belirlenmişti. Zaten o dönem başka istihbaratlara çalışmaya başlayan tüm Naziler hakkında bu tür haberler ortaya atılmış ve daha sonra yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Nitekim Adana Emniyet Müdürlüğü'nün 17 Nisan 1957 tarihli kayıtlarına göre Michael Stahl, Hans Bendick ve Rudolf Freyer von Sebottendorf adlı 3 şahsın Cumhuriyet Oteli'nde kaldığı yer almaktaydı. Dolayısıyla Sebottendorf'un 1945'te intihar ettiği veya 1934'te uzun bıçaklar gecesinde öldürüldüğü tamamen yanlıştır. Şuraya çok dikkat dostlarım. 1950'lerde Adana ve Antalya'da resmen kendi adıyla ticaret yapmıştı. Ve yine 1957 yılı içerisinde İngiliz gizli servisine 50 yıl açıklanmaması şartıyla bizzat bir paket belge ve mektup bırakmıştır. Sonrasında ise 1965 yılının Aralık ayında Üsküdar'da bir parkta kimsesiz bir şekilde donarak öldüğü haberleri çıkmıştı. Netice itibarıyla bu gizemli adamın ölümü de en az yaşamı kadar gizem doluydu. Ancak bazı teorilere göre bu bir intihar değil, bir ritüel sonucu filmde söz edilen tarikatla bir bağlantısı olduğu düşünülebilir. Yani Babil cinlerinin onu öldürdüğü iddia edilmektedir. Babil cinlerini gönderense Adolf Hitler'in ta kendisiydi. Baron Rudolf'un ölümünden tam bir yıl sonra Adolf Hitler esrarengiz bir şekilde ölmüştü. Öldüğü hafta odasından çıkan bir ses kaydı ise herkesi şoka sokacak cinstendi. O ses kaydı ise Sebottendorf'un İngiliz gizli servisine gönderdiği 50 yıl açıklanmaması şartıyla kendisinin yolladığı belgelerden biriydi. Bu kayıt filmi izleyen herkesin bildiği üzere filmin başındaki Adolf Hitler'e gönderilen kayıttı. Bu zarfın içerisinde bulunmuştu ve üzerinde şu notlar yazıyordu. Baron Rudolf von Sebottendorf es kommt. Yani Türkçe adıyla Baron Rudolf von Sebottendorf'tan gelmektedir. Peki, o halde sıradaki konuya geçelim. Filmdeki bir sahnede Havva'nın da hikayesinin bulunduğu bir kitaptan bahsedilir. In voco creatus Domini de Geni Babylon. Yani en net anlaşılır biçimiyle Babil'in kanlı efendisi olan Cin'i çağırıyorum. Babil antik dünyanın en büyük etkili medeniyetlerinden biriydi. Babil'deki tapınaklar, mistik ritüeller, büyü ve okültizmle ilgili pek çok efsaneler vardı. Babil'in efendisi burada genellikle eski zamanların güçlü, tanrısal veya doğaüstü varlıklardan biri olarak düşünülebilir. Bu aynı zamanda Babil'in korkutucu veya karanlık güçleriyle aynı düşünülebilir. Cinlerin bazen kanlı ya da şiddetle ilişkilendirilmesi, Batı kültürlerinde ve bazı okült inançlarda bu tür varlıkların insanlar üzerinde fiziksel ve psikolojik etkiler yaratabileceği inancını yansıtmaktadır. Cin çağırmak, okült ritüellerin ve büyülerin önemli bir parçasıdır ve genellikle kötü ruhları veya güçleri yönlendirmek için kullanılır. Bu tür ifadeler okült ritüellerde kullanılan bir dilin örneği olabilir. Babil'in kanlı efendisi olarak tanımlanan varlık, tarihi Babil'in güçlü tanrılarına veya kötücül doğaüstü güçlerine referans olabilir. Cin bu bağlamda insanlara zarar verebilecek veya onları manipüle edebilecek bir varlık olarak kullanılmıştır.
Bu tür bir dil çoğunlukla korku, tehlike veya yasak olan bir gücün çağrılması anlamında kullanılır. Sahnelerin devamında ise Havva'nın o ürpertici hikayesini araştırmak için yola çıkarlar. Zaten olaylar bundan sonrasında işin içinden çıkılamayacak noktaya gelmektedir. Evet, filmde adı geçen Havva hikayesi tamamen kurgudur dostlarım ve konulara fazla değinmek istemiyorum. Peki, bu filmde de adı geçen Derinkuyu köyünden biraz bahsedelim. Derinkuyu köyü Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde Nevşehir il sınırları içerisinde yer alan bir köydür. Ancak Derinkuyu denildiğinde akla gelen asıl şey Derinkuyu yeraltı şehridir. Bu yeraltı şehri Derinkuyu köyünün altında bulunan tarihsel olarak oldukça önemli ve gizemli bir yapıdır. Bizi ilgilendiren olaylarsa yeraltı şehrinde yaşanılan garip ritüeller ve bu ritüellerin nasıl filmle bir bağlantısı var. Derinkuyu yeraltı şehri toplamda 18 katlıdır. Ancak şu anda ziyaretçilere sadece 8 katı açık şekilde gösterilmektedir. Bu katlar birbirlerine labirentvari tünellerle bağlantılıdır. Babil cinlerini anlatan Invoco Creantus Domini de Geni Babylon adlı kitap tam olarak bu yeraltı şehrinde kazılar yapılırken bulunduğu iddiası vardır.